Merhaba, ben Büşra. İç mimarım. Koşuyon'da ufak müstakil bir evde yaşıyorum. Buraya taşınalı bir yıl kadar oldu. Normalde yine Koşuyon'da oturuyordum. Birkaç bina ötesinde hatta. Orası da müstakildi fakat altlı üstlü 2 daireydi. Normalde burası kiralık bir ev değildi. Fakat her önden geçtiğimde çok beğeniyordum ve ev arayışına girince komşularıma sorarak hani ev sahibinin kim olduğunu bir şekilde ulaştık. Çok tatlı bir karı koca. Burada ilk evleriymiş burası ve çok güzel anılar biriktirmişler. O yüzden kimseye kiraya vermek istemiyorlardı. Hani gerçekten hani anılarını kaybetmek, hani evin ruhunu bozmak istemiyorlardı. Ben de onları bir şekilde ikna ettim. Ve onların tarzlarını bozmadan bir şekilde de anılarını da yıpratmadan kendimce bir tarz oluşturdum. Koşuyon'da doğdum, büyüdüm. Buranın mahalle kültürünü de çok seviyorum. Ben eski evleri daha çok seviyorum aslında. Planlamaları da daha çok hoşuma gidiyor ve sanki ruhu varmış gibi hissediyorum evlerin. O yüzden bir türlü bu mevkiden uzaklaşamıyorum. Burada eşimle beraber yaşıyoruz. 2 katlı müstakil, yaklaşık 120 metrekare bir ev, ufak bir ev. Fakat arka bahçemiz var. Yazları çok güzel vakit geçirdiğimiz. Önden de ufak bir bahçemiz var. Orada daha çok sabahları çay kahve içtiğimiz, alelacele nefes aldığımız bir yer oluyor orası da. Burası salonum. Burayı dekore ederken yani benim tarzım aslında vintage, eklektik, biraz karıştırmayı seviyorum. Tam kendimi bulamamış da olabilirim ama zamanla oturacağını düşünüyorum. Mesela puflarımı Kadıköy'de bir tane eskici Şenol abim var. Ondan aldım. Bazı bulmak istediğim parçalar olduğunda onunla iletişime geçiyorum ve bir şekilde beraber buluyoruz, toparlıyoruz ve getiriyoruz. Konsolum mid-century, yani 50'lere 60'ların tarzında olan bir konsol. Bunu aslında her gören bir yerden aldığımı zannediyor, bir eskiciden, antikacıdan aldığımı zannediyor. Fakat ben bunu kendim ustama yaptırdım, beraber yaptık. Burası ufak, ince uzun bir salon dediğim gibi. Fakat burada arkadaşlarımız geldiğinde hepimize bir alan olması gerekiyordu oturmamız için. Fakat buraya büyük büyük mobilyalar koyarsam bu imkansızdı. O yüzden camın önüne 2 tane daha böyle zarif formlu İskandinav bir mobilya koymayı tercih ettim. Aralarına daha kahve sehpası olarak ufak bir sehpa koydum. Aslında tek büyük mobilyam şu an oturduğum kanepem. Ortaya yine çay, kahve, herhangi bir şey içmek veya da bir şeylerimi koyabilmek için bir sehpaya ihtiyacım vardı. Aslında bunu bayağı aradım ben. Kare olsa geçiş alanımı kapatıyordu. Yuvarlak olsa yine öyle. İnce uzun yapmayı tercih ettim. Bunu da ustamla beraber yaptık. Hani çok fazla görülmeyen bir şey ama burada çok işimize yaradı ve sonucu güzel çıktı. Nasıl duracağını çok merak ediyorduk ve güzel oldu. 2 pufumu da oraya koyarak aslında salonu 2'ye bölmüş oldum. O taraf yemek odası, burası oturma odası ve insanlar geldiğinde aslında hepimize oturacak bir yerler oluyor. Duvarlarım çok boş kalıyordu. Tablo olarak konsolumun üzerine tablo koyduğum için tabloları çok seviyorum fakat bir de kanepemin üzerine tablo koymak istemedim veya da gerçekten içmesinden bir şey bulamadım sanırım. Ne koyacağımı tam bilemedim ve aslında bunlar benim masa runner'larımdı. Ve ben de runner'larımı duvara asmayı denedim. Dikey bir form olduğu için güzel durduğunu düşünüyorum ve güzel bir alan da kapladı. Direkt salona girdiğinizde akışı sağladığını düşünüyorum. Burası salonumun geri kalan kısmı, yemek alanı. Masa ayağımı diyeyim daha doğrusu. Şu aralar dünyada çok trend bir masa ayağı.
Pinterest'te çok görüyordum, dergilerde çok görüyordum fakat Türkiye'de ne yazık ki bulamadım. Ben de nasıl yapabilirim? Aslında malzemesinde tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Traverten mi dedim, mermer mi dedim. Ama en sonunda ahşap plakalardan ustamla beraber yaptık biz. Sonra üstünü beyazla boyadık ve böyle bir şey çıktı. Üzerine de ben kendim cam kestirdim. Farklı ve güzel olduğunu düşünüyorum. Üzerindeki aydınlatmalarımı da yine yurt dışındaki bazı sitelerde görmüştüm. Aslında Türkiye'de de var fakat fiyatları bana biraz pahalı gelmişti. Ben de Kadıköy'deki avizecilerden kendimce çizdim ve onlardan imal etmesini istedim. Çok çok daha uyguna geldi. Ve güzel oldu. Gerçekten tam masanın üzerinde de akşam yemeklerinde çok güzel bir atmosfer oluyor. Yemek masamın arka duvarına da bir tablo gibi aslında pano yapmak istemiştim ilk seferinde. Fakat tam olarak ne tarz bir pano yapacağımı bilemedim. Bodrum'da bir tane köyde bir tane karı koca var çok tatlı ve onlar da İstanbul'dan oraya taşınmışlar. Köydeki kapıları, pervazları alıyorlar. Bir şekilde onları işliyorlar ve dekorasyon ürünü haline getiriyorlar. Onlardan bu kapıyı görmüştüm ve çok çok beğendim. İstanbul'da Cihangir'in fiyatlarına bakarsanız çok daha uygun bir şekilde aldım ve buraya pano olarak koydum. Benim çok hoşuma gitti. Aslında gelen insanlar biraz şaşırıyor ama ben çok seviyorum kendisini. Burası üst kata merdivenlerden çıktığımızda bizi karşılayan alan. Burada bir misafir odam, yatak odam ve oturma odam var. Oturma odamı daha sade bir şekilde tasarladım. Eşim film izlemeyi ve maç seyretmeyi çok sevdiği için büyük bir televizyonu var. Altına normalde ev sahibinin annesinden kalmış bir dikiş makinesi vardı. Bana bırakmıştı ve onu televizyon ünitesi olarak kullandım. L koltuğumu direkt Ikea'dan çok basit bir L koltuk aldım. İşimizi görüyor, açılıyor hatta misafirlerimize yer alıyor. Direkt koltuğumun üzerinde de yine Bodrum'da tanıştığım çiftten aldığım bir pencere pervazı var. Onu koydum aksesuar olarak. Tek bir tane berjerim var. Rahat bir şey seçmek istedim burada kullandığım mobilyalarda. Hani çünkü film izlerken veya keyif yaparken rahat rahat oturabilmek, takılabilmek için. Burada bir tane ev sahiplerimin aslında düşündüğü çok beğendiğim bir şey var. Şöyle gömme bir dolap gibi fakat içerisi boş ve oraya ütü masamı, merdivenimi, viradamı, ütümü her şeyimi depolayabiliyorum ve böyle kapattığımda hiçbirisi gözükmüyor, ortalıklarda olmuyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Burasını da kitaplık olarak da kullanabiliyorum. Burası benim misafir odam ve giyinme odam. İhtiyacım kadar olan işte dolabım var, bir tane boy aynam var. Bir de misafirlerim için bir tane yatağım var. Yatak odamda en çok dikkat çeken şey aslında cibinliğim. Sıradan bir cibinlik aslında fakat ben tavana kendimce aslında rulo havluların koyduğumuz bir sistem vardır veya da ambalaj kağıtlarını kesmek için. Oradan yola çıkarak tavana öyle bir şey yaptım ve zincirle astım onu ve cibinliğimi de arasından geçirdim. Cibinliği normal kumaş olarak direkt hazır aldım ve şu rulodan geçtiği yeri kenarlardan cırt cırtla bağladım ve böyle bir cibinlik oldu. Yatak başlarım için de yine de hazeranlı, ham ahşap, çift katlı ufak komodinler seçtim. Yani işimi görmesi amacıyla açıkçası ve sade tatlı duruyor. Aydınlatmalarımı aslında yine bir dergide görmüştüm sanırım ama birebir aynısı değildi. Yine bulamadım ve kendim
yaptırdım bunları. Çok çok komik bir maliyetle oldu. Bir tane abla kardeş var. Çok güzel işler yapıyorlar gerçekten. Yatak odama uyabileceğini düşündüğüm için yine hazeranlı ketenden bir yelpaze yaptılar benim için. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık onların da. Ben de güzel durduğunu düşünüyorum burada. Tamamladığını düşünüyorum yatak başımı. Burada 2 tane sallanan koltuğum var. Eğer gün çok yoğun geçtiyse ve ben hiç salona, oturma odasına uğramadan direkt yatak odama gelip rahatlamak istiyorsam açıkçası direkt camın kenarında bunlara oturuyorum. Belki bir kitap okuyorum veya da dergilerimi karıştırıyorum. En kötü sadece dışarı bakıyorum ama ben sallanan koltukları çok seviyorum sanırım. O yüzden beni rahatlatıyor ve hoşuma gidiyor. Burada uyuyakaldığım zamanlar bile oluyor. Yatak odamda bir de yani makyaj masası olarak kullandığım, açıkçası çarşaflarımı, yastık kılıflarımı koyduğum bir dresörüm var. Bunu da Karaköy'de Atölye Başka'dan aldım. Tarzını çok sevdiğim bir yer. Üstünde de bir tane aynam var. Eski bir taş ayna. Aslında normal tarzıma biraz farklı. Ben kabartmalı şeylerden, işlemeli şeylerden çok hoşlanmıyorum ama nedense enerjisi çok hoşuma gitti ve o yüzden buraya koymayı tercih ettim. Burası evin banyosu. Evin genel olarak metrekaresine baktığımızda burası büyük bir banyo. Daha eski vintage bir havası var. Dolaplarım, küvetim mint renginde. Ben aslında bunu sevdim. Genel olarak evin havasına çok uyuyor. İlk geldiğim zamanlarda sadece duvar ve yer karolarım farklıydı. Eskimişlerdi. Değiştirmek istediğimde Vitre'ye gittim. Vitre'da hani hem modern hem retro kendi tarzıma göre birçok şey bulabiliyorum. Zaten banyonun eski karoları da Vitre'dandı. Ve yer karolarını daha desenli vintage seçtim. Duvarda da daha sadeliği korumak istedim. Zeminim Vitre'nin Retro Mix serisinden, duvarlarda Mod serisinden. İkisi de birbirine gayet güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Küvetimi ve klozetimi, dolaplarımı aynı şekilde bıraktım tamamen. Onların mint renkli olması çok hoşuma gidiyor. Klozetim daha gri tonlarında, küvetim mint renginde. Aslında genel olarak baktığımızda bir küvet ve klozet rengi için farklı ama o retro olması benim çok hoşuma gidiyor. Burayı tamamladığını düşündüğüm ahşap sandalyem var. Bunu bir tane eskiciden almıştım. Aslında evin neresine koysam bir türlü yerini bulamadığını düşündüm. Ama banyoda bence yerini bulduğunu düşünüyorum. Üzerine havlularımı koyuyorum. Duş sonrasında gayet işlevi de oluyor. Sadece süs amaçlı durmuyor. Mutfağım. Mutfağı ben tamamen yıktım ve değiştirdim. Füme rengi seçtim. Hem renk açısından çok güzel hem kiri çok daha az gösteriyor. Kulplarım retro kulp olarak geçen Ikea'dan tercih ettim. Böyle tatlı ve işimi çok gören kullanışlı bir mutfak olduğunu düşünüyorum. Burada bir masam var. Aslında burası bir masa değil, ada olarak. Ben bunu çizdim ve öyle yaptık. Normalde genel olarak ada olarak kullanılıyor ama ben buna hem masa hem ada
olarak tercih ettim. Alt tarafını raf olarak kullanıyorum. Duvar tabağı merakım çok var. Çok seviyorum eski duvar tabaklarımı. Hatta bir koli kadar var neredeyse. Bütün mutfağın duvarını onunla kaplamak istiyorum ama daha ne yazık ki vaktim olmadığı için tamamlayamadım. Şu an bu kadar duvar tabağım var burada. Bu adın devamı olarak yukarıda kancalarla oturtturduğum bir raf var. Oranın üzerine de böyle eski anneannelerden, babaannelerden kalma bakır çaydanlık olsun, tencere olsun onları alıyorum, koyuyorum. Dekoratif olarak benim çok hoşuma gidiyor. Sandalyelerimin tamamı eskicilerden, hatta bazıları kırık. Onarmayı neden sevmiyorum? Bu haliyle hoşuma gidiyor. İş gördüğü sürece çok dokunmayı tercih etmiyorum böyle ürünlere. Sevdiğim özelliklerinden birisi direkt bahçeye çıkışımın olabilmesi. Yazları çok güzel bir kolaylık oluyor. Bahçeyken domatesimi, salatalığımı, nanemi, bütün neredeyse sebzelerimi ekebiliyorum özellikle yazın. Burada da Venüs var. Benim yeni bebeğim. Daha kendisi yeni ailemize katıldı. Barınaktan geldi bize. Sevgiye aç minnoş bir kız çocuğumuz. Burası evimizin küçük tuvaleti. Yani küçük ama ben çok seviyorum. Kendine ait bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Eski bir tane ayna koydum. Kendi karakteri var. Tam merdiven altına geliyor. Tavanı eğimli o yüzden. Hoşuma gidiyor. Evin ayrıyetten kapılarını da çok seviyorum. O yüzden hiç değiştirmeyi düşünmedim. Eski ama tarzı çok hoşuma gidiyor. Bence evi bütünlüyor. Benim tarzımı da bütünlüyor. Burası da evin girişi. Burada tamamen farklı bir tarz kullandım aslında. Daha farklı renkleri kullandım. Daha canlı olmasını istedim. Biraz pop art afişler kullandım. Ayakkabılığımı, normalde bu benim eskiden televizyon ünitemdi. Onu burada ayakkabılık olarak kullanmayı düşündüm. Üzerine böyle bir puf yaptırdım. Hem ayakkabılar giyilirken de rahatlık oluyor. Evin girişine devam ettiğimizde direkt kapımın kenarında bir tane boy aynam var. Dışarıya çıkarken kendimize bakmak için çok kullanışlı oluyor. Bu aynamı da Kadıköy'den bir tane eskici Günay abim var. Onda buldum. Çok hoşuma gitti. Özellikle alt kısımları çok hoşuma gidiyor. Gayet kullanışlı hem askı olarak hem ayna olarak. Önündeki taburem de anneannemden bana kalmış bir hatıra. Eşek ayaklı küçükken onunla çok vakit geçiriyordum. Sonunda benim oldu. Burada da aslında evin kendisine ait olan duvarda raflarım var. Bunlar da koyu renklerdeydi. Ben yine bir bütünlük sağlaması açısından kendim boyadım onları. Daha bütünlük sağladığını düşünüyorum. Kullanışlı oluyor. Buradan da evin ön bahçesine çıkıyoruz. Burası daha ufak giriş alanımız. Burası yol üstü bir yer ama zaten hep mahalledeki insanlar olduğu için güzel bir sohbet alanı bile olabiliyor. Kapıdan konuşuyoruz. Yılbaşı zamanında olduğumuz için biz de herkes gibi çam ağacımızı kurduk ve hala kaldıramayanlardanız. Bu evin en sevdiğim özelliklerinden birisi birçok şey eski ve anılarla dolu gibi geliyor. Yani şu ufacık detay bile çok hoşuma gidiyor. Karşımızda bir tane ilkokulumuz var ve oradan uzaktan çocuk sesleri geliyor şu anki gibi ama uzaktan geldiği için bizi rahatsız etmiyor. Hatta
daha canlılık katıyor gibi hissediyorum. Biz rahatsız olmuyoruz. Bu evde bir de en çok sevdiğim şeylerden birisi bu iki ağaç. Bu ağaçları aslında ev sahibim kendisi buraya taşındığında dikmiş. Bunlar 35 senelik ağaçlar. Palmiye ağacı normalde İstanbul'da çok tutmazken onlar özel olarak getirmişler, emek harcamışlar ve onlar için çok kıymetli bunlar ve benim de çok hoşuma gidiyor. Yukarıdaki oturma odamızdan da direkt bu ağaçlar gözüküyor. Yeşil yeşil çok güzel bir görüntü oluyor. Bizim evimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.